Newman drives. Oh, Carter with great hands and strip. Ahead of the pack. Showtime. Oh, no! Oyunda bir balet. Vince Carter. Basketbol sahası genellikle güç, hız ve rekabetle anılır. Wade thought about three. Indigo with the crossover. With 5 to shoot. LeBron all the way. LeBron scores! And one. And one. And he has some words for Tristan Thompson. Look right at him and said, yeah. Ancak bazı oyuncular vardır ki oyunu sadece oynamaz, onu bir sanat eserine dönüştürür. 2000'li yılların başında NBA salonlarının ışıkları açıldığında insanlar yalnızca bir maç izlemeye gelmiyordu. Onlar bir gösteriye tanıklık etmek istiyordu. Çünkü sahada yer çekimiyle kendi kurallarına göre pazarlık yapan bir adam vardı. Onun için pota yalnızca bir hedef değildi. O, havada geçirdiği birkaç saniyeyi bir sahneye dönüştürüyordu. Her sıçrayışında zaman yavaşlıyor, her smaçta tribünler nefesini tutuyordu. İnsanlar ona Vincenity adını verdi. Çünkü yaptıkları mantıkla açıklanamıyordu. Bir smaç vuruyor, ardından havada dönüyor, süzülüyor ve sanki görünmez iplerle taşınıyormuş gibi yere iniyordu. Ocak 1977. Florida'nın Daytona Beach kentinde bir çocuk dünyaya geldi. Adı Vincent Lamar Carter'dı. Henüz kimse bilmiyordu ama bu çocuk bir gün basketbolun en unutulmaz figürlerinden biri olacaktı. Vince'in çocukluğu sporun içinde geçti. Basketbol oynuyordu ancak onun tek tutkusu bu değildi. Amerikan futbolu oynuyor, atletizmle ilgileniyor ve okul bandosunda saksafon çalıyordu. Hatta müziğe olan ilgisi o kadar büyüktü ki bir dönem profesyonel müzisyen olmayı bile düşündü. Ama basketbol sahasına çıktığında farklı bir şey hissediyordu. Diğer çocuklar sayı atmaya çalışırken Vince uçmaya çalışıyordu. Lise yıllarında Florida'daki en dikkat çekici genç yeteneklerden biri haline geldi. Sahadaki atletizmi, sıçrama yeteneği ve bitmek bilmeyen enerjisi onu rakiplerinden ayırıyordu. Üniversite tercihini Kuzey Carolina Üniversitesi'nden yana kullandı. Fakat burası sıradan bir okul değildi. Michael Jordan'ın yetiştiği yerdi. Vince, Jordan'ın mirasının gölgesinde kendi yolunu çizmeye çalışıyordu. Kuzey Carolina'da geçirdiği yıllarda oyunun sadece fiziksel tarafını değil, zihinsel tarafını da öğrendi.
Koçları ona sabretmeyi, doğru anı beklemeyi ve takım oyununun önemini öğretiyordu. Jameson at the other end, scooping in. He's a great transition. Ancak herkes aynı şeyi konuşuyordu. Bu çocuk ne kadar yükseğe sıçrayabiliyor. Her maçta potaya biraz daha yaklaşıyor gibiydi. ...1998 NBA draftı geldiğinde artık sıra dünyanın en büyük basketbol sahnesindeydi. Golden State Warriors tarafından seçildi. Ancak kısa süre sonra Toronto Raptors'a takaslandı. Kimse bu takasın basketbol tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine dönüşeceğini bilmiyordu. Toronto o yıllarda genç bir organizasyondu. Kanada'da basketbol hala birçok kişi için ikinci plandaydı. Sonra Vince Carter geldi ve her şeyi değiştirdi. Salonlar dolmaya başladı. Çocuklar onun formalarını giymeye başladı. Kanada'da basketbola olan ilgi patlama yaşadı. Ama asıl patlama 2000 yılında gerçekleşecekti. NBA Smash yarışması. Vince Carter sahaya çıktığında herkes iyi bir performans bekliyordu. Kimse tarihin en büyük smaç gösterilerinden birini izleyeceğini bilmiyordu. Hey, there's guys moving back on the sideline, NBA players when he's coming. I don't understand this. This guy is making everybody move back, and he's going to take off on the free throw line at the beginning now. I'll just lose it right here. I lose it right now, Danny. All right, here is Vince Carter with his first stop. İlk smaç. Tribünler ayağa kalktı. Let's go home, ladies and gentlemen. Let's go home. Let's go home. Let's go home. Hey, that is a reverse 360 going against the grain. That is unbelievable. This building just exploded. That's called a gainer. I'm expecting Kenny to say he double dribbled on that one. Hey, my goodness, you know what I'm saying? Let's just sign the check over. Let's go home. İkinci smaç. The second dunk of the night for Vince Carter. And Vince adding to the repertoire. Can really run and jump. They're in awe of what they're seeing. That is unbelievable. Vince Carter finishes with a 49, and the reason is Kenny Smith. Üçüncü smaç. Injury dealing with weights in the weight room, so he stitched up in the left hand doing all this. Oh, it did not. It's over, Yorumcular çığlık atmaya başladı. ladies and Salon gentlemen. çılgına döndü. O gece Vince Carter sadece yarışmayı kazanmadı. Basketbol kültürünün bir parçası haline geldi. The judges are coming over the table to congratulate Vince Carter. This is unheard of. Oh my goodness gracious, it is over. Ancak kariyer her zaman yükselişten ibaret değildir. 2000'li yılların ortasında sakatlıklar başladı. Toronto'daki ilişkiler bozuldu, takas söylentileri arttı ve sonunda Raptors'tan ayrıldı. Birçok oyuncu için bu düşüşün başlangıcı olabilirdi. Vince içinse yeni bir bölümün başlangıcıydı. Carter, 2004'te Toronto'dan ayrıldıktan sonra New Jersey Nets'e katıldığında kariyerinin ikinci perdesi başladı. New Jersey Nets'te yeniden yıldızlaştı.
Jason Kidd ve Richard Jefferson ile birlikte Nets'i yeniden Doğu Konferansı'nın güçlü takımlarından biri haline getirdi. Carter burada sadece smaçlarıyla değil, skor üretimi ve liderliğiyle de öne çıktı. 2005-2006 sezonunda maç başına yaklaşık 25 sayı ortalaması yakalayarak takımını playoff'lara taşıdı. Off the extension. And bangs it on bang up. Trust one another that the ball is going to go. Oh, my. Carter with a little icing on the cake. A shooting performance to get a win. Lob inside. Carter. Oh! Major elevation. Skywalker. Vince Carter. Ancak beklenen büyük final hiçbir zaman gelmedi. Ama Carter'ın hikayesi sadece smaçlardan ibaret değildi. O, basketbolun değişen çağlarına uyum sağlayan bir yolcuydu. Yıllar geçtikçe smaçları azaldı ama oyunu anlaması gelişti. Artık genç bir süper yıldız değil, deneyimli bir liderdi. Yeni nesil oyuncular onun posterlerini duvarlarına asarak büyümüşlerdi. Şimdi ise onunla aynı sahayı paylaşıyorlardı. Vince Carter'ın kariyerini özel yapan şeylerden biri de uzun ömürlü olmasıydı. NBA tarihinde 4 farklı 10 yılda forma giyen ilk oyuncu oldu. 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler. Welcome to the pantheon of the greatest scorers in NBA history. Vince Carter, 25,000 points, and he does it with a dunk at the buzzer. Basketbol değişti, kurallar değişti, oyuncular değişti. Ama Vince Carter sahada kalmaya devam etti. 2020 yılında emeklilik kararı aldığında geriye yalnızca sayılar bırakmadı. Milyonlarca insana unutulmaz anılar bıraktı. Çünkü bazı oyuncular maç kazanır. Bazıları şampiyonluk kazanır. Ama çok azı oyunun nasıl hatırlandığını değiştirir. Vince Carter onlardan biriydi. O sadece basketbol oynamadı. Gökyüzünde dans etti.